Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif güzel bir tavuk tava yemeği, güzel bir fırın yemeği yapacağız. Ve yanında şehriyeli bir bulgur pilavı yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize ilk önce tavuklarımızı marine etmekle başlayacağız. Tavuğumun marinasyonu için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı kimyon, şöyle bir tutam kurutulmuş fesleğen, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, ortalama 3 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, yarım çay kaşığı da tane karabiber öğütüyorum. Ve bütün baharat karışımımızı, marinasyonumuzu şöyle çırpma telle güzel bir çırpıyoruz. Sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra tavuk but etim var. Derisiz tam 1,5 kilo geliyor ve 10 parça. Sosumun içine alıyorum ve tavuğumu güzelce sosta karıştırıyorum. Tavuğumuzu çok ezmeden, parçalamadan şöyle elimizle iyice yoğuruyoruz. Tavuğun her tarafına sos işlesin. Yani bu iş kaşıkla falan olmaz. Tavuğa marinasyona elimizin değmesi gerekiyor. Bu marinasyon aynı zamanda mangalda kullanabileceğiniz güzel bir tavuk marinasyonu da olabilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ortalama 1 dakika kadar yoğurdum. Eğer vaktiniz zamanınız varsa bu marinasyonu yapın. Üzerini kapatın. Dolabınızda bir gece beklesin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Daha da lezzetli olur. Ama vaktiniz de yoksa marinasyonu yaptıktan 15 dakika sonra işlemimize devam edebilirsiniz. Tavuklarım yaklaşık 15 dakikadır bekliyor. 15 dakikadır oda ısısında dinlendi. Ve bu arada fırınımı da 220 derecede ön ısınmaya aldım. Şimdi tavuklarını sade kenarlarını hafif katlayarak tepsime diziyorum. Tavukların arasında şu şekilde elimi bastırarak çok hafif boşluk bırakarak güzelce tepsime dizdim. Tavuğumuzu tepsiye dizdikten sonra yemeğimizde kuru soğan kullanacağız. Kuru soğanları çok küçültmüyorum. Direkt bir soğanı 6'ya bölüyorum. Küçük soğansa 4'e bölebilirsiniz. Ve tavukların orta noktalarına soğanları diziyorum. Soğanları dizdikten sonra direkt biberleri de ortadan ikiye kesiyorum. Yine tavukların üzerini fazla kapatmayacak şekilde biberlerimi de diziyorum. Ve tarifim için ben çeri domates kullanıyorum. Arzu eden normal domates de kullanabilir. Yaklaşık 10-12 tane çeri domatesi direkt tepside boş gördüğüm yerlere yerleştiriyorum. Normal domates olursa 3-4 tanesi işinizi görür. Ve yemeğimiz için yaklaşık 10-12 diş sarımsağım var. Onları da hafif şu şekilde eziyorum. Aroması daha iyi çıksın diye. Direkt tuz eker gibi orta noktalarına sarımsağımı da ekliyorum. Üzerine attığım sebzeler için de şöyle çok az bir tuz çekiyorum. Ve tavamın üzerine şöyle çeşmenin altında yıkayıp ıslattığım yağlı kağıdımı kenarlarına bastırarak koyuyorum. Normalde bunu taş fırında pişirdiğimiz zaman bu işleme gerek yok çünkü derecesi çok yüksek. Ama ev ortamında o taş fırındaki sıcaklığı bulamadığımız için ilk pişme işlemini üzerini yağlı kağıtla kapatarak yapıyoruz. Böylece tavuğumuz çok kuruyup yanmadan, üzerindeki sebzelerimiz yanmadan tam kıvamında ayarında pişecek. Şimdi hazır olan tepsimizi 220 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza alıyoruz. Fırın tepsimi orta rafın bir altına
direkt sıcak fırınıma yerleştiriyorum. Tavuğum yaklaşık 20 dakikadır fırında. Ben de bu arada pilavımı yapacağım. Pilavımı yapmak için yarım çay bardağı zeytinyağı ve tenceremdeki yağ ısındıktan sonra yarım çay bardağından biraz fazla şehriye. Tencereme ekliyorum. Bulgur pilavı için tel şehriye kullanıyorum. Arpa şehriyeyi bu tarif için tavsiye etmiyorum. Tel şehriye en güzeli, en ideali. Ve rengi hafif beyaza döndükten sonra 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Ve sizlerin de gördüğü gibi tereyağım iyice köpürdü ve şehriyelerim de hafif kahverengi rengini aldı. 1,5 su bardağı yıkayıp süzdüğüm bulgurumu ekliyorum. Bulgura fazla kavurma işlemi yapmayacağız. Bulgurum hafif ısınacak yani böyle, yani çok kavrulmayacak bulgur. Yaklaşık 1 dakika çevirip ısıttığım bulgura 1 tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Tuzu da hafif bir çeviriyorum. Tam 1,5 su bardağı bulgurum vardı. Ocağımın altına en kısık hale getiriyorum. Bir buçuk su bardağı bulgura 3 bardak suyumu ekledikten sonra suyumuz sıcak su olacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin içindeki bulguru düzeltiyorum. Ve ocağımın altı en kısık halde şu anda. Pilavımın kapağını kapatıyorum ve pilavımı pişmeye bırakıyorum. Ben de bu aradaki fırındaki tavuğumun diğer işlemlerine geçiyorum. Tavuk yemeğim yaklaşık yarım saattir fırında. Ve sizlerin de gördüğü gibi üzerindeki kağıt iyice kurudu. Şimdi üzerinden kağıdı alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tavukların pişmesi de tamam, suyunu salmış. Şimdi kağıdı aldıktan sonra tavuğumuzun üzeri açık bir şekilde pişmeye bu şekilde devam ediyor. Pilav tam 13 dakikadır ocakta. Ne 14 dakika ne 12 dakika. Tam 13 dakikadır ocakta. Ve sizlerin de gördüğü gibi pilavım iyice pişti. Şu şekilde tabanına bir bakıyoruz. Tabanında sade hafif yağ var. Açtığımız yeri tekrar kapatıyoruz. Ve kapağını kapatıp pilavımızı kenara alıyoruz. Bu şekilde pilavımı yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra tavuğumuz da pişmiş olacak ve servisimize geçeceğiz. Tavukların üzerini açtıktan sonra yaklaşık 20 dakikadır gördüğünüz gibi iyice kızardı. Artık tavuğumuzu ocaktan alıyoruz. Tavuğumuzu da fırından aldık. Pilavımız da mis gibi 5 dakika daha dinlendi. Pilavı şu şekilde bir karıştıralım. Altına üstüne de bakıyoruz. Yani her zaman olduğu gibi mis gibi bir de pilavımız oldu. Pilavımı karıştırdıktan sonra direkt kapağını kepçeye yaslayarak bekletiyorum. Tavuğum da 3-4 dakika dinlenecek, böyle hafif soğuyacak. Ondan sonra servisimize geçeceğiz. Şimdi sizlere bir de pilavın ve tavuğun sunumunu göstermek istiyorum. Yani tavuğumuzun içine dışına bir bakalım. Tam 5 kişiyi kurtarabilecek bir yemek. 5 kişilik bir yemek oldu. Şöyle 2 parça da tavuktan alalım. Soğanlar, sarımsaklar pamuk gibi pişmişler. Şöyle tabanda kalan yağından da üzerine şöyle biraz gezdiriyoruz. Tavuğumuz nar gibi kızardı üzeri. İçi böyle bastırdığım gibi gördüğünüz gibi. İçi sulu sulu. Tane tane şehriyeli bulgur pilavı. Yanına bir kase de yoğurt. Tek başına bir öğün oldu. Umarım tariflerimden sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.